Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Doğukan. Bugün sizin karşınızda biraz daha böyle sohbet havasında, biraz daha hareketlerimiz, neler yapabileceğimiz, bu düşen piyasada nasıl ayakta kalabileceğimiz hakkında bir video yapmak istedim. Biliyorsunuz yaklaşık şu an grafikten de görüyoruz, son 105 gündür Bitcoin bir düşüş trendinde düşmeye devam ediyor. Ve bu şekilde de bizim elimizdeki, eğer şu anda bütün paranız coinlerdeyse, nakitte yoksa paranız veya daha ufak bir kısmı varsa, bu dönemde hepinizin eli kolu bağlanmış bir durumdadır. Bugün birazcık bu konuda neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz bu seviyede veya belki kazanmaya nasıl devam edebiliriz bu düşüş zamanında, bunlardan bahsetmek istiyorum. O yüzden şöyle bir arkanıza yaslanın, böyle bir şeyler yiyin, bir şeyler için bilmiyorum ama rahat bir şekilde, belli bir amaç gütmeden, sadece öğrenme fikriyle gelin burada beraber neler yapabiliriz bunlara bakalım. Size birçok farklı web sitesinden kullanabileceğiniz araçlardan bahsedeceğim ve bunların hepsini de yine açıklamalarda linkler kısmına bırakacağım. O yüzden videoyu sarmadan yavaş yavaş izlemeye başlayalım. Geçelim hatta şimdi neler yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, ben neler yapıyorum. Bu düşüş sürecinde zamanımı nasıl değerlendiriyorum? Size bunlardan birazcık bahsedeyim. Öncelikle ilk kullandığım site burada CoinMarketCap'i görüyorsunuz. Mutlaka bir uyandığımda, güne başladığımda ben mutlaka bu sayfayı bir önüme açıyorum. Bakıyorum neler olmuş. Öncelikle tabii ki alışkanlık olmuş. Benim tüm portföyümü ben buradaki portfolyo kısmına koyduğum için portfolyo kısmına giriyorum. Son zamanda işlemlerimin ne kadar kar ettiğini, ne kadar zarar ettiğini, ekstra görmem gereken bir bilgi var mı? Bunlara bakıyorum. Ekstra değişiklikleri görmek için. Ardından biliyorsunuz burada reklam kısmında yukarıda bilgiler geçiyor. İşte airdroplar, learn and earn sistemleri var biliyorsunuz. Kanalda birçok bununla ilgili videolar yaptık. Sadece tester doldurarak 5-10 dolar gibi ufak meblağlar da olsa gerçekten kazanç sağlayabileceğiniz şeyler bunlar. O yüzden mutlaka bunları es geçmemenizi tavsiye ederim. Buradan Bitcoin'in durumu, Ethereum, yani genellikle şöyle bir ilk 10 coin bize aslında günlük neler yapılmış, nerelerde artış sağlanmış bunları görmemizi sağlıyor bizim. Ardından bunların hepsinin bahsedildiği, biliyorsunuz bizim YouTube kanalımız, şu an bu videoyu izlediğiniz. Burada videoya başlamadan önce ufak bir matematik yaptım burada. Son 3 ayda, yani şurada gördüğünüz düşüşten beri 3-3,5 ay gibi bir zamana tekabül ediyor. 105 gün. Bakın burada gördüğünüz gibi biz toplam sizinle 250'den fazla video paylaşmışız. Ve bu videoların içinde birçok airdrop kazandık. Birçok ön satışa katıldık. Yani aslında videonun devamında bahsedeceğim bu araştırma sitelerini biz sizin için her gün araştırdığımız için kalabalık ekibimizle size bu fırsatları zaten kolay bir şekilde sunduk burada. O yüzden düşüşte bizim kanalı eğer şimdiye kadar takip ediyorsanız zaten çok güzel kazançlar bu son 3 ayda bile elde etmişsinizdir. Ama yine de biz buradan bakalım, siz de nereleri araştırabilirsiniz? Çünkü biliyorsunuz bizim kanal olarak da felsefemiz her zaman ne olursa olsun, biz burada onun videosunu yapmasak bile bizim de gözümüzden kaçabilir. Biliyorsunuz kripto çok büyük bir okyanus aslında. Sizin de bunları kendi gözlerinizle görebilmelerinizi ve bulabilmenizi istiyoruz. O yüzden de size bütün doneleri, bütün her şeyi sunmak istiyoruz aslında burada. İkinci baktığım yer ise her zaman Twitter oluyor genelde. Biliyorsunuz Twitter'da birçok fazla aslında bilgi kirliliği de var. Ama ne olursa olsun bundan sonra bir sonraki bahsedeceğim web sitesiyle de alakalı olarak kripto camiasında Twitter gerçekten çok önemli bir kaynak. Çünkü insanların ne konuştuğunu, projelerin her zaman ilk haberlerini görebileceğimiz tek yer Twitter. O yüzden buraya da bakarken mesela Binance'in bir tane haberi var burada. Türkiye bunu paylaşırken Binance Türkiye hesabı ilk buradan paylaşıyor. İnsanların her zaman ilk önce Twitter'dan haberi oluyor. O yüzden bunları da detaylı bir şekilde incelemek gerçekten çok önemli bir kaynak. Twitter'a da atlamayıp en azından ilk şöyle bir 100 tweet'e baksanız haber akışınızda, buradan zaten gerekli yerlere hemen geçişi sağlarsınız. Bu da sizin için çok güzel bir bilgi kaynağı olabilir. Ardından yine sosyal medya yüzünden devam ettiğimizde Lunar Crash diye bir site karşımıza çıkıyor. Ben bu siteyi aslında çok seviyorum çünkü ne olursa olsun kripto piyasasının volatil bir piyasa olduğunu biliyorsunuz. İnsanların düşünceleri, bir tweetler bile piyasayı çok fazla etkileyebiliyor. Bu Lunar Crash'ta bizim genel olarak sosyal medya taraflarında insanların neler konuştuğunu, en popüler hangi coinlerin konuşulduğunu bize gösteriyor burada. Bakın buradan market kısmına geldiğimde burada şu anda konuşulan en popüler coinleri görebiliyorum. Bakın sosyal volümü, sosyal alanda hangi etkileşimleri aldığını, dominanslarını vesaire burada görebiliyorum.
Mesela sonra yine her zamanki olduğu gibi sosyal medyanın %3'ü Shiba konuşuyormuş. Bu çok büyük bir rakam gerçekten. Shiba'nın buradaki popülerliği göz ardı edilemez. Ardından işte Luna çok fazla konuşuluyormuş. API 3 çok fazla. Phantom yine çok fazla konuşulan coinler arasındaymış. Bunlara bakıyorum. Ardından bu coinlerin sitelerine giriyorum ki veya işte Twitter adreslerine bir fark var mı? Neler değişmiş? Yeni bir haber mi var? Piyasayı ne yönde etkileyebilir bunlar? Gözümüzden kaçmış bir şey veya gelecekte olabilecek öngörülerim var mı? Bunları kontrol ediyorum aslında Lunar Crash sitesinde. Gerçekten faydalı ve piyasanın yönünü analiz etmenizde faydalı bir site olduğunu düşünüyorum. Bir diğer sitemiz DAppRadar. Burada yine ranking kısmına baktığımızda son zamanlarda DApp olarak yani bir aplikasyon olarak kullanılan en popüler şeyleri görebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi birinci sırada PancakeSwap var her zamanki gibi. PancakeSwap biliyorsunuz çok fazla kullanılan bir swap platformu BSC ağında. Ardından burada oyunların yine çok popüler olduğunu görüyorum. Bakın ardından PancakeSwap'tan sonra 1, 2, 3... Vax da hadi oradan oyun diye sayalım. Bir NFT market ama genellikle bunların satıldığı NFT market zaten. İşte Mobox, Upland gibi gerçekten çok oyunlara yönelmiş insanlar. Bu da çok mantıklı çünkü son zamanlarda biliyorsunuz piyasa düştükçe oyunların hype'ı her zaman artıyor. Çünkü insanların genellikle yatırımları bir yerde olduğu için bu taraflardan para kazanmaya çalışıyorlar. Daha çok bir yerler işte oyunlara para yatırıp pasif gelir elde etmeye çalışıyor insanlar. O yüzden son zamanlarda şurayı da gördüğümde oyunlara birazcık daha yönelmenin mantıklı olduğunu görüyorum şu anki piyasada. Bir diğer baktığımız platform burada CoinMarketCal. Market Cap'le karıştırmayın. Sadece bir harf farkı var arada. Cap yerine Cal yazıyor burada. Cal diye. Bu sitenin özelliği aslında bize coin marketlerindeki bir takvim olma. Calendar'dan geliyor bu Cal ismi. Bize buradaki bir takvim oluşturuyor. Yakın zamanlardaki önemli olayları bize burada belirli zamanlarına uyarak bir takvim niteliğinde gösteriyor. Bu da aslında güzel bir şey. Yakın zamanda atıyorum onun mesela Arion Team'le bir tane aması varmış. Eğer bakarsanız güzel bir proje ise ama şeyleri çünkü gerçekten önemli olabiliyor. Bakarsınız bu amayı dinleyebilirim. Kendimi geliştirmek için bu zamanlarda. SXP'nin yeni white paper yayınlanacakmış ayın 23'ünde bugün yani. Bunu bekleyebiliriz yine. Bunların hepsi önemli olaylar. Çünkü piyasa düşüyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Düşüyor. Bu yüzden biz bu zamanı en verimli şekilde değerlendirip ilerilerde maksimum kazancı elde etmeye çalışmalıyız. O yüzden bu zamanlarda birazcık şöyle arkamıza yaslanıp piyasayı analiz etmeye, haberler okumaya, yeni şeyler öğrenmeye zaman harcarsak o boğa dönemine gerçekten her şeyin yükseldiği döneme geldiğimizde çok güzel kazançlar elde etmemizin önünde hiçbir engel yok. Mesela MXC Global liste Metaverse var listelenecekmiş. Bu coin incelenebilir. Neden listeleniyor? Bunların ne artıları var? Veya Heroes Chained. Biliyorsunuz Xava'da ön satışı yapılmıştı bunun. Huobi listelenmesi gelecek yine bugün. Birçok farklı güzel detaylar var burada. Ardından yine haber takip etmenin öneriminden bahsetmiştim size. Haberleri takip etmek için bu Cointelegraph sayfasını kullanabilirsiniz. Burası gerçekten dünyaca ünlü bir platform ve birçok farklı kripto ile alakalı. Burada bir sürü farklı haber var ve piyasayı yönlendiren haberler gerçekten bunlar. O yüzden bunları da kendiniz analiz edip buna göre fikirler edinip bu piyasa hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunlar genel olarak aslında başlangıç düzeyi için kontrol edilmesi adına yeterli yerler. Ama ardından derseniz ki ben zaten bunları biliyorum. Bunlar çok basit bilgiler benim için. Bunlar çok kolay şeyler diyorsanız şöyle bir site var. CryptoPanic.com diye. Bu sitede arayüzü çok karışık gözükebilir size. Gerçekten bir şeyleri bulmak bazen çok zor olabiliyor. Ama burası gerçekten tüm bilgilerin sentezlendiği, toplandığı, tüm sitelerdeki haberlerin düştüğü, herkese açık, çok kullanışlı bir platform aslında. Buraya geldiğinizde bir yenileyelim sayfayı şöyle. Bakın News bölümünde sürekli bakın 14, 17 dakika, 17, 20, 20, 20, 25 sürekli bir haber akışı var. Sürekli bir bilgi akışı var. Eğer bu sayfalara gelip ardından bakın burada nereden geldiği de gözüküyor. Birçok farklı haber web sitesinden haberleri alıp buraya sentezliyorlar ve siz birçok siteye aslında tek bir sayfa üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Mesela Ukrayna'daki bu olaylarla ilgili, krizlerle ilgili Forbes tarafında bir yazı paylaşılmış 17 dakika önce. Buna nasıl ulaşacağım belki ben uzun yazıya? Buradan Forbes tuşuna basıyorum. Buradan Forbes'un kendi sitesine giriyorum. Beni buraya attığında buradaki son bilgilere hangi haberler paylaşılmış, nasıl detaylar paylaşılmış bakın burada 14 dakika önce diye yazıyor. Buraya düştükten hemen sonra ardından bizim CryptoPanic sitemize de geliyor ve bu yüzden istediğimiz şeylere dakikasında, saniyesinde ulaşabiliyoruz.
ve detaylı bir şekilde o haberleri de inceleyebiliyoruz. Genel olarak bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Bir, piyasa düşüşünde kesinlikle piyasaya küsmeyin. Eğer siz blockchain teknolojisine inanıyorsanız, bu projelerin ileride ilerleyebileceğini, gelişeceğini düşünüyorsanız, bu düşüş dönemleri sizin aslında altın zamanınız. Buralarda sizin piyasayı daha iyi öğrenmek için size verilen bir süre gibi düşünün bunu. Ve oturun, araştırın, farklı teknolojileri, farklı hype'ları, farklı projeleri görün ve buna göre kendi yatırımlarınızı şekillendirerek ilerideki kazancınızı da maksimize edebilirsiniz. Yine sizin bu düşüş zamanında araştırdığınız, öğrendiğiniz veya baktığınız siteler varsa bunları yorum bölümünde lütfen bizimle paylaşın ki hep beraber bunların üzerinde konuşup güzel fikirler kazanabilelim ve ileride çok çok güzel kazançlar elde edebilelim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bu sitelerle veya bu düşüş dönemleriyle alakalı her zaman bize yorumlardan veya Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Herkese iyi günler.